Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çilekli 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem, kırmızı ve yeşil olmak üzere 3 tane patiklik ip kullandım. İplerimi kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, minik çilekli, çok güzel, şirin, tatlı bir patik yaptım. Çeyiz için de çok uygun. Modelimiz bu. Patiğimin arka bölümüne artan haroşa tekniğini kullandım. Çok yakıştı. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Her zaman olduğu gibi burun kısmından başlayacağım hanımlar patiğime. 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimi. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ilk sıramda ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğim. Şu üçüncü. 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şimdi öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şer 6'şer 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Bu şekilde. Yine buradaki sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi hemen şu kenara bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek 3. şişimi de çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz sık olduğu için tığ yardımı ile ilmek çıkartıp 3. şişime takıyorum. Burada şöyle 3 ilmeğim oldu. Hanımlar, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girip ilmek çıkartalım. Bu şekilde patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3. Şu 4. Şu 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. Bu da 6. ilmeğim. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım hanımlar. Bir sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim hanımlar. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnunda hanımlar sağ ve sol kenarda yapacağız. Orta kısımlarda artırma yapmayacağız. Şimdi ilk şişimdeyim. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi öreceğim. Çünkü kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum buraya. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Ve kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığımı düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek öreceğim.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. Bakın ilk şişimdeyim. Kenarımız başta 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım hanımlar. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Şimdi 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu böyle tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Çilek modelimize başlayacağız. Toplam 9 sıradan oluşuyor modelimiz. 7 sırası çilek, 2 sırası da yapraktan ibaret. Hemen patiğimi kenara bırakacağım. Modelimize başlayacağım. Şimdi ilk sıradayız hanımlar. İlk 3 ilmeğimi krem ipimle örerek başladım. Hemen kırmızımı alıyorum. 3 tane kırmızı öreceğim buraya. Şu 2, şu da 3. Modelimizde birinci sıramız. Hemen kırmızı ipimin ucunu patiğimiz sökülmesin diye krem ipime bağlıyorum. 3 krem ördük, yanına 3 kırmızı. İlk çileğimizi oluşturduk. Şimdi çilek aralarında 5 krem ilmeğimiz var. 3, 4, 5. Şimdi ikinci çileğim için yine 3 tane kırmızı öreceğim. Bu aşamada arkadaki şu ip geçişlerinde ipleri esnek bırakalım, gevşek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın, modelimiz düzgün düşsün. 3 kırmızımı ördüm. İkinci şişimdeyim. Yine çilek arası için 5 tane kremim var. Diğer çileğimi yapacağım. 3 kırmızı, 5 tane krem. 3 ilmek kırmızı. 3. şişimden devam ediyorum. Şu ikinci kırmızı ilmeğim. Şu da 3. Yanına 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden 3 tane kırmızı. Çilek arası için 5 tane krem. 3, 4 ve 4. şişime geçtim. 5. krem ilmeğimi örüyorum. Tekrardan çileğim için 3 tane kırmızı. Araya 5 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5. Ve son çileğimi yapacağım. 3 tane kırmızımı örüyorum.
Şişimde kalan 2 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Modelimizde ilk sıramızı tamamladık. Geldik şimdi ilk şişimize. Modelde de ikinci sıramıza. Bu sıramızda 2 ilmek krem örerek başlıyorum. 1, 2. Şimdi kırmızımı aldım. Bu sırada hanımlar 5 tane kırmızı öreceğim. Çileğimiz modelimizin ikinci sırası. Bakın 5 tane kırmızı ördüm. Bu defa çilek aralarında 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Tekrardan 5 kırmızı ikinci çileğimi yapıyorum. Şu 4 ikinci şişime geldim. Şu da 5. kırmızı ilmeğim. Çilek arası için 3 tane kremim var. Yeniden 5 tane kırmızı, 3, 4, 5. Araya 3 tane krem örüyorum. Devam ediyorum yine. 5 kırmızı. 3. şişimdeyim. Şu 3, şu 4, şu da 5. kırmızı ilmeğim. Araya 3 tane krem örüyorum. Yeniden 5 tane kırmızı. Araya 3 tane krem. 4. şişime geldim. Burada da yine devam edeceğim çileklerimi yapmaya. 5 tane kırmızımı örüyorum. Araya 3 tane krem. Tekrar 5 tane kırmızı. Ve son bir ilmeğimi krem ile ördüm. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi geldik modelde 3. sıramıza. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. İlk 2 ilmeğimi kırmızı krem ile örüyorum. 2 ilmek krem. Ardından bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Bakın ilk çileğimizi yaptık. Yine çilek arasında 3 tane kremim var. Modelde 3. sırada hanımlar çilek desenimizi bu şekilde kuruyoruz. Şimdi ikinci çileğimizi de aynı şekilde yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Ve bir kırmızı. İkinci çileğimi de yaptım. Çilek arasında yine 3 tane krem ilmeğim var. 1, 2, 3. Diğer çileğimi yapıyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Çilek arasında 3 kremim var. Diğer çileğime geldim. Bir kırmızı, bir krem. 3. şişimden devam ediyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Çilek arası için 3 tane kremim var. Devam ediyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Ve çilek arası için 3 tane krem ilmeğimi ördüm. 4. şişime geldim. Burada da yine bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem ve bir kırmızı örüyorum. Çilek arası için 3 tane kremimi de ördüm. Son çileğimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı ve sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm. Modelimizde 3. sıramızı tamamladık. Geldik 4. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Şimdi ilk çileğimi yapacağım. 7 kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde hanımlar bakın ilk çileğimizi oluşturduk. Bakın birinci çileğimiz böyle. Şimdi diğer çileklerimizi de aynı şekilde yapacağız. Bir krem ile başladım, 7 kırmızı ördüm. Çilek aralarında bir kremimiz var. Şimdi tekrardan 7 ilmek kırmızı örüyorum. 3, 4, 5. İkinci şişimden devam edeceğim. 6, 7. Yine çilek arası için bir ilmek krem örüyorum. Tekrar 7 kırmızı. 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde hanımlar bakın çilek görüntümüz ortaya çıkmaya başladı. Arada bir tane kremim var. Yeniden 7 ilmek kırmızı. 2, 3. 3. şişimden devam edeceğim. 4. kırmızı ilmeğim 5, 6, 7. Ve çilek arası için bir tane kremim var. Diğer çileğimi yapıyorum. 7 ilmek kırmızı, 5, 6, 7 ve çilek arası için bir tane kremim var.
Yeniden 7 ilmek kırmızımı öreceğim. Şu ikinci, üçüncü, 4, 5, 6, 7 ve arada bir tane kremim var. Son çileğimi yapıyorum hanımlar. 7 ilmek kırmızımı örüyorum. 6 ve 7. Bu şekilde modelimizde hanımlar 4. sıramızı da tamamladık. Şimdi geldik modelimizde 5. sıramıza. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Çileğimize başlıyoruz. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem. Devam ediyorum. Bir kırmızı, bir krem. Bakın bu sıramız hanımlar şeklimiz bu. Bu sıramız bir kırmızı, bir krem olacak şekilde devam edecek. Yine örüyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir krem, bir kırmızı, bir krem. Bu şekilde 4 şişimizi de dolanıyoruz. Bir kırmızı örüyoruz, bir tane de krem. Modelimizde 5. sıramız bu şekilde yapılıyor hanımlar. 3. şişime geldim. En son kırmızı örmüştüm. Krem ile devam ediyorum. Bir kırmızı, bir krem. Yine burada da ilmeklerimizi aynı şekil örüyoruz. Dördüncü şişime geldim. En son kırmızı örmüştüm. Bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Aynı işleme 4. şişimizde de devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de kırmızı ile ördüm. Modelde 5. sıramızı böylece tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi 6. sıramızı yapacağız hanımlar. 6. sıramızda yapacağımız işlem şu. Yine ilk ilmeğimizi krem ipimiz ile öreceğiz. Ardından yine kırmızımı alıyorum. Çileğim için 7 ilmek kırmızı öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arada bir tane krem var. Tekrardan çilek için 7 ilmek kırmızı örüyorum. Şu 5 oldu bakın. Şeklimiz bu hanımlar. Şeklimiz de böyle yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 6. kırmızı ilmeğim. Şu da 7. Yine araya bir tane krem örüyorum. Devam ediyorum yine. 7 ilmek kırmızı. 4, 5, 6, 7. Arada bir tane kremim var. Tekrar 7 ilmek kırmızı örüyorum. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 4. 5, 6, 7. Araya bir ilmek krem. Diğer çileğimi yapıyorum. 7 tane kırmızı, 5, 6, 7 ve araya bir tane krem. Diğer çileğime geldim. Yine 7 kırmızı öreceğim. 4. şişime geldim. Şu ikinci kırmızım 3, 4, 5, 6, 7. Arada bir tane kremim var. Ve son çileğimi yapıyorum. 7 ilmek kırmızı örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. Modelimizde 6. sıramızı tamamladık. Geldik 7. sıramıza. Bu çilek modelimizin son sırası oluyor hanımlar. 7. sıramız. İlk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına hemen şöyle kırmızı ipimi aldım. Çileğim için 5 kırmızı öreceğim. 3, 4, 5. Şeklimiz bu hanımlar. Şimdi devam ediyorum. Bu defa çilek aralarında şöyle kremimi aldım. 3 tane kremim var. Şu 3. krem ilmeğim. Hemen desenimizi göstereyim. İşte hanımlar. Şeklimiz böyle. Tamamen çilek deseni kendini gösterdi. Şimdi de ikinci çileğimi yapacağım. Onun için 5 tane kırmızı. 1, 2, 3, 4. İkinci şişimdeyim. 5. Çilek arası için hanımlar ortaya 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Diğer çileğimi yapıyorum. 5 tane kırmızı, 3 tane krem. Yeniden 5 tane kırmızı,
Üçüncü şişime geldim. 3, 4, 5 ve araya 3 tane krem. Şu üçüncü kremim. Tekrardan 5 tane krem. Pardon, 5 tane kırmızı çileğimiz için araya 3 tane krem. Dördüncü şişime geldim. Yine burada da 5 tane kırmızı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Araya 3 ilmek krem. Tekrar 5 kırmızı. Ve son bir ilmeğim kaldı. Onu da krem ile ördüm. Hanımlar, çileğimizi tamamladık. Şimdi yaprağımızı yapacağız. Modelde 8. sıramız. Yaprağımız sadece 2 sıradan oluşuyor. Bunun için de şöyle hemen yeşil ipimi alıyorum. Şöyle hazırladım yanıma. Kırmızı ipimiz burada bekleyecek. Bu aşamada kırmızıyı kullanmayacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tam ortaya 3 tane yeşil öreceğim hanımlar. 3 ilmek yeşil. 1, 2 ve 3. Hemen yeşil ipimin ucunu da yeni eklediğimiz ip olduğu için şöyle krem ipime bağlıyorum hanımlar. 2 tane sıkı bir düğüm attım. İlk çileğimizi yaptık. Şimdi aralarda 5'er tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de ikinci çileğimin yaprağını yapacağım. 3 yeşil. Araya 5 tane krem öreceğim. İkinci şişe geldim. 5 tane kremimi buraya örüyorum. Şu 1, şu 2, 3, 4, 5. Tekrardan 3 tane yeşil. 5 tane krem. 3, 4, 5. Yeniden 3 ilmek yeşil. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu ikinci yeşil ilmeğim. Şu da 3. Araya 5 tane krem örüyorum. Şu 4, şu da 5. kremim. Yeniden 3 ilmek yeşil. Arada 5 kremim var. Şu 4, 4. şişime geldim. 5. kremimi de buradan alarak örüyorum. Tekrardan bir diğer çileğim için 3 tane yeşilimi ördüm. Yine çilek arasında 5 tane kremim var. 3, 4, 5 ve son çileğimi yapıyorum hanımlar. 3 tane yeşilimi örüyorum. Kalan 2 ilmeğim krem ile örülüyor. 8. sıramızı tamamladık. Şimdi 9. ve sonuncu sıramızdayız. Bu sıramızda da hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. 2 ilmek krem. Şu 1, şu da 2. Yeşilimi alıyorum. İlk çileğimi yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Çilek aralarında 3 tane kremimiz var. Hemen göstereyim hanımlar. Bakın şeklimiz bu. Şimdi ikinci çileğimizi yapacağız yine aynı şekilde. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem. İkinci şişime geldim. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Arada 3 kremimiz var. 1, 2, 3. Diğer çileğime geldim. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada 3 kremim var. Bir diğer çileğime geldim. 1 yeşil, 1 krem. 3. şişten devam ediyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Ve çilek arasında 3 kremim var. Bir diğer çileğimi yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada yine 3 tane krem ilmeğim var. 4. şişime geldim. Burada da yine çileklerimi yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Ve çilek arası için 3 yeşil örüyorum. Son çileğimi yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Ve sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm. Hanımlar, çilek modelimizi tamamladık. Bakın çileğimiz ortaya çıktı. İlk çileğimizi yaptık. Şimdi kırmızı ve yeşil ipimiz bekleyecek hanımlar. İlmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Renkli ipler bekliyor. Biz
krem ipimiz ile ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Bu şekilde hanımlar ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de hanımlar 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Ardından bir kere daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra düz örelim gelelim, ardından aradaki şu desenimizi yapacağız. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra krem ipim ile düz ördüm geldim, aradaki kırmızılı deseni yapacağız. Bu desenimiz 2 sıradan oluşuyor ve sadece kırmızı ipimizi kullanacağız hanımlar. Krem ipimiz bekleyecek. Yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi kırmızı ile düz örüyorum. Yanındaki bir kremi örmeden alıyorum. Bir kırmızı örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir kırmızı örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir kırmızı örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi örüyoruz. Bir ilmek kırmızı ile örerken sıradaki bir krem ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. İkinci şişimden devam ediyorum. Bakın. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir ilmek kırmızıyı düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. En son bir kremi örmeden almıştım. Üçüncü şişimde ilk ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Devamında bir krem bir kırmızı olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Sadece krem ilmekleri örmüyoruz hanımlar. Kırmızıları düz örüyoruz. Dördüncü şişimdeyim. Bir kırmızıyı ördüm. Bir kremi örmeden alıyorum. Bu dördüncü şişimizde de aynı işleme devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Desende de ikinci sıradayız. Çok pardon. Bu sıramızda da bir önceki sırada düz ördüğümüz kırmızı ilmekleri ters örüyoruz. Ve yine kremleri örmeden alıyoruz. Kırmızıları ters örüyoruz. Kremleri örmeden alıyoruz. Bu şekilde hanımlar. Krem ilmeklerimi örmeden alıyorum. Kırmızıları ters örüyorum. Şeklimiz bu. Görüntü böyle. Yine kremi örmeden aldım. Kırmızıyı ters ördüm. Kremi örmeden alıyoruz. Desenimiz hanımlar bu şekilde 2 sıradan oluşuyor. Yapılışı da gösterdiğim gibi böyle oluyor. İkinci şişten devam ediyorum. Yine burada da kırmızıları ters örerken kremleri örmeden sağ şişime alıyorum. Üçüncü şişimden çok pardon. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Yine kırmızıları ters örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Dördüncü şişime geldim. İlmeklerimi aynı şekilde burada da örüyorum. Bu şekilde hanımlar bu modelimizi tamamladık. Şimdi tekrardan krem ipimi alıyorum. Kırmızıyı bıraktım. Yeniden ilmeklerimin tamamını krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar diğer 3 şişimizi de yine krem ipimizle öreceğiz. Ardından bir sıra daha ilmeklerimizi örmemiz gerekiyor. Yani 2 sıra. 2 sıra ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Bakın şimdi model üzerinde göstereyim. Çileğimizi yaptık. 2 sıra krem ipimizle düz ördük. Aradaki kırmızı desenimizi kurduk. Ardından yine 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz ördük. Şimdi ikinci çileğimizi yapacağız. İlk çileğimizi nasıl yaptıysak ikincisini de aynı şekilde kuracağız hanımlar. Hiçbir farkı yok. Kafanız karışmasın diye ilk başlangıcını sizlere kısaca göstereyim. İlk çileğimizi yaparken ilk 3 ilmeğimizi krem ile örmüştük. Hemen yanına 3 kırmızı örmüştük. İlk sırada çilek aralarında 5'er ilmek vardı. 5 ilmeğimizi örüyorum. Tekrardan 3 kırmızı diye devam ediyoruz. Yani ilk çileğimizi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Bu aşamada modele bakarak yapanlar bu şekilde alttaki desenimize bakarak ikinci çileği de yapabilirler. Modele bakarak yapamıyorum diyenler de olabilir.
Onlar da hanımlar ilk çileğimizi yaparken her 4 bir şişimde de her sırasını, her bir ördüğüm ilmeği tek tek söyledim. İlk çileğin videosuna gelerek, ilk bölüme gelerek burada sıralamaları takip ederek ikinci çileklerini de yapabilirler. İkinci çilek bittikten sonra yine ilmeklerimiz hanımlar burada 2 sıra krem ipimizle düz örüyoruz. İlk çilek bitiminde olduğu gibi. Ardından yine bu arada kurduğumuz deseni tekrardan bu ikinci çilekten sonra da kuruyoruz. 2 sıradan oluşan bu kırmızı modelimiz, yine bunu da göstermiştim. Aynı şekilde yapacağız. 2 sıradan oluşan modelimizi de ördükten sonra bu defa kırmızı ve yeşil ipimizi kesebiliriz. Artık işimiz kalmıyor renkli iplerimizle. İkinci bu kırmızı 2 sıradan oluşan desenimiz bitince 2 sıra ilmeklerimizi düz örüp gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. İkinci çilek modelimi bitirdim. 2 sıra düz ördüm. Araya 2 sıradan oluşan şu kırmızı modelimi yaptım. Ardından yine 2 sıra ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm. Renkli iplerimi de kestim, arkaya düğümledim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ördüm. Bilek ayrımında, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. İlmekler arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin şu arka bölümlerine geldik hanımlar. Ben patiğimin bu arkalarına artan haroşa tekniği kullandım. İlk başta 3 haroşa ile başladım. Her sırada haroşalı ilmek sayısı bir tane artıyor. Sonraki sırada 4, sonraki sırada 5, 6, bu şekilde 15 olana kadar devam ediyor hanımlar. Şimdi ikinci şişimdeyim. Çok özür diliyorum. Yaz alerjisi tuttum. İlk 3 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Ardından diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şu anda ön yüzdeyiz, ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki haroşa ilmeklerimiz haroşa olarak örülecek. Ben haroşayı örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Bunu da açıklayayım. Taban bölümdeki bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi düz öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası hanımlar. Bakın son 3 ilmeğim haroşa. Bu haroşalarımı da yine düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz hanımlar. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 3 ilmek haroşam. Bakın. 3 ilmek haroşam düz örüldü. Ön yüzde 3 ilmekle bir diş haroşa oluştu. Diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Bir sonraki sırada hanımlar 4 ilmek haroşa öreceğiz. Sonraki sırada 5, sonraki sırada 6, toplam 15 ilmek haroşamız olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi bir diğer şişime geldim. İlmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki haroşalar haroşa olarak örülüyor. Dediğim gibi artan haroşa tekniği kullandım ve bu teknikte her sırada haroşalı ilmek sayısı bir tane artıyor. Bir sonraki sırada 4 ilmek haroşamız olacak. Taban bölümdeki ilmeklerimi ters ördüm. Burası sade ters örgü olduğu için hızlıca örüp geçtim hanımlar. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece son 3 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Bir sonraki sırada son 4 ilmeği düz örüyoruz. Bakın son 3 ilmeğim düz örüyorum.
Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın bu aşamada buralarda birer diş haroşamız oluştu. 3 ilmekli haroşa yapmıştık. Şimdi geri döndüm. Bu defa yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 4 diş haroşamız olacak. 4 ilmeği düz ördüm. Bir önceki sırada 3'tü, şimdi 4. Sonraki sırada 5 olacak. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bu şekilde. Yine tabanımıza geldim. Tabandaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Diğer şime geçtim. Yine burada tabana geliyor. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Son şişime geldim hanımlar. Buradaki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bakın bu defa son 4 ilmeğim haroşalarımı yine düz örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Bir önceki sırada 3 ilmek haroşa örmüştük. Şimdi kenar ilmeğimizle birlikte 4 olacak. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. 4 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada haroşalı ilmek sayısı 1 arttı. Bir sonraki sırada 5, bir sonraki sırada 6, böyle birer birer artarak gidiyor hanımlar. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğumuz için ters örüyorum. Diğer şişime geçtim. Buralar tabana gelen bölümler. Yine buradaki ilmekler de ters örülüyor. Bir diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. Ve son şişime geldim hanımlar. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 4 ilmeğim haroşa, son 4 ilmeğimi düz öreceğim. Sonraki sırada son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Artan haroşa yöntemini bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakın son 4 ilmeğim, bunları düz örüyorum. Bu şekilde her sırada haroşalı ilmek sayımız birer birer artacak. 3 ile başlamıştık, 4 oldu, 5, 6, 7 devam edecek. Ta ki biz bu işleme toplam haroşalı ilmek sayımız 15 olana kadar devam edeceğiz. 15 haroşa olduktan sonra artık haroşalar artmayacak. 15 haroşa olarak patiğimizin devamı örülecek. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümüne toplamda şu haroşa dişlerini sayacak olursak 15 diş, bu arka bölümü 15 sıra haroşa ördüm, tam oldu. Ayrıca haroşalı ilmek sayım da 15 olana kadar haroşalı ilmeklerimi artırdım. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınızı ölçün, deneyin hanımlar bu aşamada. Sonra işte ben sizin dediğiniz gibi yaptım da benimki küçük oldu, büyük oldu, bilmem, böyle yorumlar geliyor. Bakın hanımlar, herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, örmek istediği ayak numarası, ipinin kalınlığı, şiş numarası hepsi birbirinden farklı olabilir. Buna nazaran mutlaka hanımlar patiğinizi, ayağınıza ölçün. Her videomda bunu söylüyorum. Her zaman da aynı yorumlar geliyor. Lütfen ayağınıza ölçün. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmek zorundasınız hanımlar. Bu şekilde ölçü alırsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Evet, şimdi hanımlar uyarımı da yaptığıma göre hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre, ayağımıza göre deneyerek örelim gelelim. Ardından topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada toplamda 15 diş, 15 sıra haroşam var. Bu aşamada hanımlar artık topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için bakın ilmeklerimin hepsi tek işte toplanıyor. Şöyle bakın, dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Hanımlar, burada en son 15 ilmek haroşamız vardı. 15 haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Bakın şu şekilde patiğimizin arkasında da model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 15 haroşamı örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 haroşamı ördüm. Şimdi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Çünkü ön yüzdeyim.
15 haroşayı örmüştüm. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Zaten bu tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şu anda arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu kenardaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 15 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Haroşa düşmesi için. Bakın haroşalı bölümlere geldim. Son 15 ilmeğim. Bunları yine haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. Öncelikle yine bu 15 haroşamı düz örüyorum. Bakın 15 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Tekrardan kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar topuğumuzu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitiyor ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için arka yüzde izi bile belli olmuyor. Bu şekilde hanımlar. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Şişler boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeği birden topluyorum ve buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Topuğumuza bakalım. Şöyle ilmek kesim yaptığım ilmek aralarından girerek ipimin ucunu bir güzel gizliyorum. Patiğimin iç bölümünde çilek yaptığım bu renkli iplerimi de yine gizledim hanımlar. İp gizleme işlemine önem verelim. Hani gerçekten patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bakın hanımlar, patiğimizin topuğu şöyle arka bölümde. Kesim yaptığımız yer burası. Gördüğünüz gibi topuğumuz şöyle. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi nasıl olmuş. Çok güzel, kolay bir modeldi. Ben çok beğenerek yaptım. Severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Hemen şöyle bir ayağıma giydireyim. Bir de öyle bakalım ayağımızda. Evet, şöyle güzelce giydirdim. Bakın patiğimiz bu şekilde. Tabanımız. Bakın. Topuk kısmı, yanı.
Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.